Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Biliyorsunuz genelde hep zor projeler, büyük projeler çalışıyorum. Bunların arasına şöyle sevimli tatlı bir proje katmak istedim. Böyle başında görmüş olduğunuz bu tatlı bandanayı çalıştım. Yapımı çok kolay. Bir gece kahve içtiğim gecelerde ben hiç uyuyamam. Öyle bir gecede oturup 2 tane ördüm. Çok sevdiğim bu kahverengini kendim ördüm. Bir de çok tatlı bir maviyi, çok tatlı bir arkadaşıma ördüm. Bütün detaylarını videoda sizle paylaştım. Böyle çok tatlı cici bir bandana. Böyle kahve, simli, pullu iple kendime çalıştım. Bir de bunun mavi versiyonunu arkadaşıma çalıştım. Yapımı çok kolay. Bütün detaylar zaten videomda mevcut. Sizler de izleyerek bu güzel bandanadan rengarenk yapabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve gelen diğer yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Evet, saat şu an gecenin 2'si ve ben akşam arkadaşımla kahve içtiğim için yine uyumuyorum. Kahve içtiğimde kesinlikle uykumu resmen alıp götürüyor ve beni ayağa dikiyor yani. Şimdi ben de bunu değerlendirmek istedim ve bu güzel ipimle, bu kadarcık da kalmış zaten, şöyle güzel bir bandana yapmak istedim. Baktım her taraf bandanayla kırılıp geçiyor. Ben de dedim ki güzel bir bandanayı neden ben yapmayayım? Evet. Sihirli halkamı yaptım. Baştan göstereyim bakın. Sihirli halkamı yapıyorum. Şöyle bir ilmek çıkarıyorum. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Halkamı hafiften kapatıyorum. Doluyorum. Orta noktaya batıyorum. İkili trabzan. İlk yaptığım zincirle birlikte toplam 2 tane trabzanım oldu. Doluyorum, aynı noktaya giriyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Halkamı hafiften daraltıyorum. Yine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam bakın 3 tane ikili trabzan grubumuz oldu. 3'er taneden oluşuyor. Şimdi halkamı kapatıyorum. Bulunduğum noktadan örgümü çeviriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. İlk 2 zincirli kısma giriyorum. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki 2 zincirli kısma giriyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın. Şu köşelerimiz sabit kalacak. Şu modelimiz sola ve sağa doğru açılacak. Aradan fileler oluşturarak modeli büyüteceğiz. Dönüyorum. Dönüşlerde hep 3 tane zincir çekiyoruz. Doluyoruz. İlk 2 zincirlik kısma 3 trabzanımızı yapıyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz ve yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu kısım hep sabit. Bundan sonra hep aynı işlemi tekrarlayacağız. Burada başladığımız işlemi devam ettireceğiz. Şimdi orta kısımdan fileler yaparak genişleteceğiz modelimizi. 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın burada 5 tane zincir çekmiştik. Tam orta noktasına giriyorum ve sabitliyorum. Bakın artık filan büyüyor. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın şuradaki 2 zincirli kısma giriyorum.
Ve şimdi şu yaptığımız grubun aynısını alttakini devam ettiriyoruz ya. Hemen bu noktaya ilk üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir ve yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın. Şimdi dönüyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Yine bakın V'li grubum aynı şekilde devam ediyor. Buraya hemen 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Biraz bakın elimi gevşettim. Hemen örgümdeki boyuttaki büyümeye bakın. Bakın şuradaki trabzan gruplarımla buradaki bir mi? İşte el farkından kasıt bu. Hep bahsediyorum ya, el ölçünüze göre değişir diye. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Tam ilk filemin orta noktasına geliyorum, sabitliyorum. Bakın ilk filemiz burada başladı, bir tane file, sonra 2'ye çıktı. Şimdi 3'e çıkacak. Yine 5 zincir çekiyorum. Orta noktaya giriyorum. Ve sabitliyorum. Yine 5 zincir. 2 zincirli kısma geliyorum ve yine V grubumu, alttaki örüntümü devam ettiriyorum. Bu kısımda asla bir değişiklik yapmıyoruz. Aynı örüntü devam edecek. Modelimiz ilerledikçe ne demek istediğimi tam olarak anlayacaksınız. Çok basit bir model. Sadece zincir çekmeyi ve trabzan yapmayı bilen herkesin yapabileceği bir model. Örgümü çeviriyorum. Şimdi çevirince ne yapıyorduk? 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Doladım. Orta noktaya geldim. Aşağıdaki örüntüyü ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz. Hemen bu noktada 3 tane trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zinciri ihmal etmiyorum. Ve yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın. Şimdi file kısmına geçiyoruz. Hemen 5 zincir. İlk beşli zincirin bakın tam orta noktasına batıyorum ve sabitliyorum. Burada şuna dikkat edin. Böyle 5 zincirimi çekeyim, öyle göstereyim. 3, 4, 5. Sakın şu alt kısma batmayın. Bu kısma batarsanız zincirlerinizde yığılma olur ve güzel durmaz. Tam orta noktasına batmak bir tık daha zaman alıyor ama olsun, örgümüz daha güzel olsun. Bakın bu şekilde. Yine 5 zincir. Bir sonraki bakın 5 zincirli kısmın orta noktasına batıyorum. Bakın büyümeye başladı modelimiz. Şimdi yine 5 zincir. Yine aynı örüntümüz devam ediyor. 3 trabzan. 2 zincir ve 3 trabzan. İpim düğüm olmuş, enteresan. Evet. Şimdi örgümü çeviriyorum. Çevirince ne yapıyorduk? Hemen 3 zincir. Yine aynı örüntümü devam ettiriyorum. 3 tane trabzan. 2 zincir ve 3 tane trabzan. File kısmımız artık genişlemeye başladı. 5 zincir, orta noktaya sık iğne ile sabitliyorum. Yine 5 zincir, orta noktaya sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir, orta noktaya sık iğne ile sabitliyorum.
Yine 5 zincir. Geliyorum, bakın orta noktaya sabitliyorum. Bakın ne yaptı filemiz? İyice büyümeye başladı. Şimdi yine 5 zincirimi çekiyorum ve şu V trabzanlı grubumu yapıyorum. Burada 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bakın sıramız bu şekilde bitecek. Aynı şekilde başlayıp devam edecek. Bakın hiçbir farklılık yok. Başlangıcımız bu kısımdı. Aynı örüntüyü devam ettirerek modelimizi istediğimiz uzunlukta ve genişlikte örebiliriz. Şimdi ben bu şekilde örmeye devam edeceğim. Tamam dediğim noktada sizlere göstereceğim. Kaç santim ördüm? Onu da kaç sıra ördüm? Şuralardan sırayı da söyleyebilirim. Sizlerle paylaşacağım. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Herkesin anlaması ve örmesini isterim. Evet, şimdi modelimi ben belli bir uzunlukta ördüm. Başıma denediğimde de bu uzunluk şöyle bakın benim için yeterli oldu. Şimdi kaç sıra örmüşüm onu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sıra örmüşüm. Santim olarak da ölçüsünü verirsek eğer şu geniş ağız kısmının ölçüsünü şöyle bakın kaç santim, tam 50 santim uzunluğunda. Şimdi hemen kenar oyasına geçiyoruz. Evet, 9 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Dördüncüsüne giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şuradaki kısımda ilk trabzan sayıyoruz. Doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın toplam 3 tane trabzanım olduğu zaman 2 zincir çekiyorum. Yine orta noktaya batıyorum ve sabitliyorum. Bir tane yaprağımızı yaptık. Hemen 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. İkinci trabzanım. Toplam 3 tane trabzan olunca 2 zincir çekiyorum ve orta noktaya sabitliyorum. Bu şekilde yapraklar yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. Toplam 3 tane trabzan olunca 2 zincir çekiyorum. Bakın tam orta noktaya batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Burada 3 yapraklı minik bir çiçeğimiz oldu. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Şuradaki 2 zincirli kısma giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Bakın ilk çiçeğimizi yapmış olduk. Şimdi yine 9 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Şöyle sondan sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncüsünün tam orta noktasına giriyorum. Buraya hemen ikili trabzan yaptım. 2 trabzanım oldu. 3 trabzanım oldu. 2 zincir ve orta noktaya sabitliyorum. İlk yaprağımı yaptım. Şimdi ikinci yaprağımı yapıyorum. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. 3 tane trabzandan sonra 2 zincir çekiyorum. Tam orta noktaya geliyorum ve sabitliyorum. 2 tane yaprağım oldu. Hemen 2 zincir, 3. yaprağımı yapmaya başlıyorum. İkinci trabzan, 3. trabzan ve 2 zincirle sabitliyorum. Evet, 3 tane yaprağım oldu. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Geldim bakın bir sonraki 2 zincirlik kısma hemen bu noktaya batıyorum ve sabitliyorum. Şimdi bu şekilde bu 2 zincirlik kısımlara batarak bu şekilde kenar oyamızı yapıyoruz. Bakın minnoş çiçeklerimizle bu şekilde döneceğiz. V kısmına geleceğiz. Burada da aynı şekilde devam edeceğiz. Ta ki nereye kadar?
Diğer köşe noktaya kadar. Şöyle bir kez daha gösterelim. Ben böyle kısa projelere alışkın değilim. O yüzden bir tane daha göstereyim size. 9 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Dördüncüsüne giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. İlk zincirimle birlikte 2 tane çiçeğim oldu. Aynı noktaya giriyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım olunca 2 zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum ve sabitliyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağım için hemen bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı noktaya giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Toplam 3 tane olunca 2 zincir çekiyorum. Orta noktaya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın 2 tane yaprağım oldu. Hemen 2 zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. İkinci trabzan, üçüncü trabzan, 2 zincir ve orta noktaya sabitle. Çok basit bir model. Hemen 5 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki bakın 2 zincirli kısma giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bakın, daha net anlaşılır. Evet. Şimdi bu şekilde dediğim gibi bütün kenarını aynı şekilde minnoş çiçeklerimizle geçip gelelim. Evet, bütün çevresini böyle çiçeklerle geçtim. Şimdi geldim bakın tepe noktaya. Şu kısımlara yapmıyoruz. Bakın burada da bu kısmı boş bıraktık. Buralardan bağcık detayı yapacağız. Şimdi bu noktadan sonra şunun daha düzgün durması için bir işlem yapacağız. Bakın her trabzanın tepe noktasına sık iğne yaparak ilerliyorum. Orta noktaya geldiğimde de 2 zincirli kısma 2 tane sık iğne, trabzanların tepe noktalarına birer tane sık iğne. Şimdi geldik 5 zincirlik kısma. Buralara da şöyle 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Birleşim noktasına geliyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde daha tok ve güzel duracak. Şimdi orta kısımlara, filelerin ortalarına 4 tane sık iğne, birleşim noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Sadece bu işlemi bakın bu baştan diğer başa kadar yapacağız. Yani bu noktalara yapacağız. Şimdi hemen bu şekilde tamamlayıp geleceğim. Bir kez daha gösterelim. 4 sık iğne, birleşim noktasına bir sık iğne. Bakın. Şuradaki yığım yığım görüntüye bakın. De buraya bakın. Evet, şimdi bakın başlangıç noktama kadar sık iğne geçtim. Şöyle üst kısımları gösterelim. Şimdi bu noktada şöyle ipimi sabitleyip kesiyorum. Evet, bu iplikleri daha sonra temizleyeceğim. Bakın başlangıç ve bitiş ipliğimizi. Şimdi şöyle ipimi uzatıyorum. 2 kat yapıyorum. Sonrasında geliyorum bakın. Şu boş bıraktığımız bağcık yapacağım dediğim kısma. Buradan şöyle ipimi sabitliyorum ve şöyle zincir yapıyorum. Bakın bu şekilde bağcık detayı yapacağım yani. Şimdi bunu belli bir uzunlukta yapacağım. Uzun olmasında sıkıntı yok. Aşağıya kurdele yapar bağlarız. Mühim olan kısa olmasın. Şöyle göz kararı öreceğim ben. 2 kat yapıyorum ki tok dursun. Tek kat çok ince olur. 2 katın üzeri de çok kalın böyle sert durur. O yüzden kablo gibi durmasın diye bakın. Böyle çok güzel orantılı oluyor. Evet, şimdi bağcığımı ördüm. Bunu da santim olarak ölçüsünü vereyim. Bu tamamen size kalmış. Şöyle bakın 32 santim uzunluğunda ördüm bağcığı. Şimdi sabitleyip
koparacağım. Diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım.